Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz 2 şiş kalpli patik yapacağız. Patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Dolamalı kalplerim içinde böyle 4 tane ipim var. İkisi sarı, ikisi yeşil. Ortalama 1 metre uzunluğunda kestim. Böyle iplerim var. Yine bu iplerim de normal patiklik ip. Şişlerimiz hanımlar 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif, güzel bir patik oldu. Patiğimizin şu kenarlarında dolamalı kalplerimiz var. Kalbimin birini yeşil, birini sarı yaptım. Siz sadece tek renk olarak da kalpleri yapabilirsiniz. Ya da artık iplerinizi değerlendirmek adına rengarenk ip de kullanabilirsiniz. Patiğimiz bu şekilde hanımlar. Arka bölümü, tabanı. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Ben patiğimin şu kenarlarını normal böyle kısa şişlerle yaptım ama bu kenarlar misinalı şişle de rahatlıkla yapılabilir hanımlar. Hatta bu modelimi yaparken ilmeklerimi ilk başta misinalı şişe taktım. 2 sıra ördüm ama gerçekten ben misinalı şiş kullanamıyorum. Yani beceremedim, ben misinalı şişleri kullanamıyorum. Patiğimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından başlayacağız. 13 ilmek olarak krem ipimle patiğime başlıyorum. 13 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şu da 13. 13. ilmeğimi de attım. Ucuna şöyle bir tane düğüm atayım hanımlar. Şöyle. Geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hanımlar, şu kalp modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor. Kalbimizin sağında ve solunda birer tane ters ilmeğimiz var. Bir burada ters ilmek var, bir de burasında. Her iki taraftaki kalbimizde de bu şekilde. Bu ilk sırada model başlangıcını yapacağız. Bakın, ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek ters ördüm. Kalbimizden yanındaki tersi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra. 3 ilmek düz örüyorum. Kalbimizi yapacağımız 3 ilmek düzümüz. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bakın, kalbimizin solundaki ters ilmeği de ördük. Ortada bir ilmek düzümüz var. Şimdi tam olarak bu bölümü yapıyoruz hanımlar. Şimdi bir ilmek düz ördükten sonra hemen bu sol taraftaki kalp için bir tane ters örüyorum. Kalbimi yapabilmek için 3 ilmek düz ördüm. Yanına hemen kalbimin sol tarafına, sol taraftaki kalbimin sol tarafına da bir tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüp ön yüzde ilk modelin tabanını oluşturdum. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın, burada bir tane düz ilmeğim var, düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor. Kalbimin 3 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Bakın, burada bir ilmek düzüm var. Bakın, ön yüze bir ilmek ters düşüyor bu. Ortada bir ilmek tersim var. Bir tane düzüm var. Bakın, ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum burada. Tekrar 3 tane düzümü ördüm. 3 tane kalbimin 3 ilmek tersini ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Arka yüzde olduğum için de kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyim. Artık artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini orta bölümden yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. 3 tane ilmeğim dolamalı kalbim içinde. Bunun ilkini örüyorum. Tam ortadaki ilmeğimi sarı ipimle dolama işlemi yapacağım. Hemen şöyle sarı ipimin birini alıyorum. Hanımlar, ben dolama yaptım ama ben dolama yaptığım ilmeği sizler şöyle bir ilmek düz örerek de yapabilirsiniz. Normal düz örgü yöntemiyle. Ben dolama yaptım, farklı dursun biraz diye. Şöyle sarı ipimi alıyorum. İpimin ucunu arkada bıraktım, arka yüzde. Sıradaki ilmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez dolandırdım. Arka yüzde bıraktım hanımlar sarı ipimi. İlmeğimin etrafına 2 kez sarı ipimi dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanındaki 3. ilmeğimi de yine ördüm. Bakın, bir ters ilmeğim ters örülüyor. Bu bölüm model bitene kadar bu şekilde devam ediyor.
Bir ilmek ters ördükten sonra hanımlar bakın ortada bir ilmek düzüm var. Bir tane tersimi ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra. Ortadaki bir ilmek düzümü yine düz ördüm. Şimdi buradan da artırma yapacağım. Bakın bir ilmek düz ördükten sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Bakın bu sol taraftaki kalbimin yanındaki ters ilmekten önce artırma yapıyoruz. Buradaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. 3 tane düz ilmeğim var. İlkine düz olarak ördükten sonra ikinci sarı ipimi de alıyorum. Buraya da dolamamı yapacağım. Dediğim gibi benim bu dolama yaptığım yerleri sizler düz örgü örerek de yapabilirsiniz. Bakın bir tane ilmeğimi sarı ipimi krem ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanında bir ilmek daha düz ilmeğim var. Bunu da ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyoruz. Artırmaları yaptık hanımlar. Şimdi şişimizde 15 ilmeğimiz oldu. Orta kısımda 2 tane artırma yaptık çünkü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Kalbimizde ikinci sıradayız. Bir ilmek düz ördükten sonra şimdi arka yüzde dolama yapacağız. Sarı ipimi elime aldım. Bu 3 ilmeğe dolama yapacağım hanımlar. Ortadaki 3 ilmeği. Sarı ipimi alıyorum. Buradaki ilmeğimin etrafında bakın bir kere önden dolandırdım. Sonra sarı ipimi tekrardan bir daha dolandırıyorum. 2. İpim şu anda ön yüzde bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi 3. ilmeğime dolama yapacağım. Bakın. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Sarı ipimi 2. ilmeğimin önünde bir kere dolandı. Bir daha sarıyorum. Bakın şu 2 oldu. 2. dolamamı da yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. 3. ilmeğimi yapacağım şimdi. Şu sarı ipimle 3. ilmeğimin etrafında bakın şöyle bir kere dolandırdım. Bir daha dolandırıyorum. 2 oldu. Artık dolama yapacağım ilmek olmadığı için sarı ipimi tekrar aradan çıkararak arka yüzde bırakıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Böylece hanımlar 3 ilmeğe dolamamızı yapmış olduk. Hemen burada bir ilmek tersim var. Ters örüyorum. Artırdığımız ilmeklerimizi hanımlar arka yüzde ters örüyoruz. Ön yüze düz örgü düşüyor. Bakın yine artırdığım ilmeğimi ters ördüm. Şöyle yanında bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Şimdi bu taraftaki kalbimizde yapacağız dolamamızı. Bakın sıradaki ilmeğimin etrafında bir, aradan bir daha dolandırıyorum şöyle 2. 2 kez döndürdüm. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bakın ipim ön yüzde halen sarı ipim. 2. ilmeğimin etrafında şöyle bir dolandırıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi yine ördüm. 3. ilmeğimin etrafında da böyle dolandırıyorum. Düz örgü olarak yapanlar hanımlar bu 3 ilmeği sarı iple ters olarak örecekler. 3. ilmeğimi de yine krem ipimle ördüm. Bakın burada bir ilmek düzüm var. Arka yüzde kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada kalbimizdeki sonuncu sıramızı yapacağız. Artırmaya devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. Şimdi bir ilmek ters ördükten sonra kalbimizde son sıramız. Buradaki bir ilmeğe dolama yapacağım. Sarı ipimi ilmeğimin etrafında dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Ortaya bir ilmek krem ipim ile düz örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğe de sarı ile dolamamı yapıyorum. Bakın sarı ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez döndürdüm. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Buraya bir tane tersimi örüyorum. Bir ilmek tersimi ördükten sonra hanımlar hemen artırmamı yapacağım. Bakın bu sağ taraftaki kalbimizin yanında ters var. Ters ilmeği ördükten sonra artırma yapıyoruz. Bir de sol tarafta kalp var. Onun önündeki ters ilmeğe kadar örüyoruz. Sonra artırmamızı yapıyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde bu şekilde yapılıyor. Artırmamı yaptıktan sonra bakın ortada 3 ilmeğim var. Ördüm. Bakın ters ilmeğime geldim. Hemen burada artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Burada da kalbimin 3. sırasını yapacağım. Bakın. Sarı ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrardan sıradaki ilmeği de yine sarı ipimle dolamamı yapıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bir tersim var. Ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk kalbimizi tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Kalbimiz bitti. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kalbimiz bittikten sonra bakın 3 ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. Ön yüzde bir diğer kalbimizi yapacağız. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor bu.
Artırdığım ilmeğim dahil ortadaki ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. 3 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi yeşil iplerimi de hazırlayacağım. Çünkü yeşil ile dolamalarımızı yapacağız. Bir sarı bir yeşil olarak gittiğim için ben tekrardan kalbimiz biter bitmez arka yüzde ilmekleri örüyoruz. Ön yüzde bir diğer kalbimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek tersim var, ters ördüm. İlk kalbimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi düz ördüm. Tam ortadaki ilmeğime yeşil ipim ile dolamamı yapacağım. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Tam bu ortaya bir ilmek dolama yapıyorum. Şöyle yeşil ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Bu 3. ilmeğimi de düz ördüm. Yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi ördükten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Orta kısımdaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ortadaki ilmek sayıları artıyor böylece. Bakın buradaki ters ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Bakın 3 tane düz ilmeğim var. İlkini ördükten hemen sonra şu ikinci yeşil ipimi de alıyorum. Buraya yeşil ile dolamamı yapıyorum. Şöyle ilmeğimin etrafında yeşilimi 2 kez dolandırıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Bakın ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde ilmek sayılarımız artıyor. İlk kalbimizi bitirdik. Şimdi ikinci kalbimizi de başlamış olduk. Arka yüzdeyiz. Kalbimizde ikinci sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Krem ipimi arkada bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum. Bu öndeki 3 ilmeğime yeşil ipimle dolama yapacağım. Bakın şöyle 1, 2 kez döndürüyorum. Yeşil ipim ön yüzde bekliyor şurada. Yeşil ipim bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ters ördüm. Şimdi ikinci ilmeğimi de yapacağım. Şu bir kere, bir daha şöyle yapınca 2 kere dolamış oluyoruz. Yeşil ipim yine ön yüzde bekliyor, patiğimizin ön yüzünde. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 3. ilmeğime dolamamı yapıyorum. Bu defa başka dolama yapacak ilmeğim kalmadığı için yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeğim dahil ortadaki ilmeklerimi arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Bu şekilde hemen bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum burada. Tekrardan diğer taraftaki kalbimi de yapacağım. Yine yeşil ipimle 3 ilmeğe dolamamı yapıyorum. Bakın. Yeşil ipim yine ön yüzde karşıda bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yine sıradaki ilmeğimin etrafında yeşilimi dolandırdım. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi hanımlar arka yüzdeysek eğer ters örüyoruz krem ipimizle, ön yüzdeysek de düz örüyoruz. Dolama yapacağım 3. ilmeğim vardı, onu da yaptım. İlmek kalmadığı için dolama yapılacak. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Kalbimizde 3. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. Şimdi bu ilk ilmeğime yine yeşil ile dolamamı yapacağım. Şöyle. Bakın dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Ve hemen yanındaki ilmeğime de yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tersimi ters örüyorum. Kalbimin yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum ters ilmeğimden sonra. Aradaki düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın buradaki ters ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. Şimdi bu sol taraftaki kalbimi de yapacağım. İlk ilmeğime yeşil ile dolamamı yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan 3. ilmeğime de dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi düz ördüm. Hemen bir tersim var. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzde modelimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Artırmalarımıza da gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Arka yüzdeyiz. Kalbimiz bitti. Kalp bittikten sonra arka yüzde
Dolamalı kalp olan 3 ilmeğimizi sadece ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, bir ilmek düz ördüm. Kalbimin 3 ilmeğini ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Artırdığımız ilmeğimiz dahil aradaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde hanımlar hem artırma yapıyoruz hem kalplerimizi kuruyoruz. Bakın düz ilmeğimi düz ördüm. Kalbimin 3 ilmeğini yine ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bu şekilde. Tekrardan ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi üçüncü kalbimizi yine sarı ile yapacağız. Bir yeşil, bir sarı. Bir ilmek düz ördükten sonra tam ortaya bu defa alttan sarı ipimi alıyorum. Aynı iple devam edeceğiz hanımlar. Bu iplerimizin ucunda şimdi gizleyeceğiz. Arkaya düğümleyeceğiz. Onu da size birazdan göstereceğim. Bir ilmeğe sarı ile dolamamı yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi düz ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Tersimi ördüm. Ters ilmekten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerim düz örülüyor. Bakın buradaki ters ilmeğime kadar ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Bakın kalbime geldim. Bir ilmek ördükten sonra tam ortaya yine alttan sarı ipimi alıyorum. Kalbimi yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de düz ördükten sonra bir tersimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sayalım hanımlar, kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimiz olmuş. Hanımlar 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şu anda 23 ilmeğimiz olmuş. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Sonra yine sarımı alıyorum. 3 ilmeğe dolamamı yapacağım. Kalbimin ikinci sırası. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Başka dolama yapılacak ilmek olmadığı için sarı ipimi arka yüzde bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Artırma yaptığım ilmek dahil aradaki ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bakın yine buradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buradaki kalbimi de yapacağım. Sarı ipimi alıyorum. 3 ilmeğe sarı ipimle dolamamı yapıyorum. Hani dediğim gibi bu dolamayı yapmak istemeyenler, yapamayanlar bu 3 ilmek arka yüzde ters olarak örecekler. Benim dolama yaptığım ilmekleri arka yüzde ters örecek. Şu 3. ilmeğimi de dolamamı yaptım. Sarımı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi yine krem ipimle ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. Hemen ardından ilk ilmeğime sarı ipimle dolamamı yapıyorum. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum ve hemen yanındaki bir ilmeğe daha dolamamı yapıyorum. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum yanına. Hemen hanımlar buraya artırmamı yapıyorum. Bu defa artırdığımız ilmeklerle 25 ilmeğimiz olacak. Ortadaki ilmeklerimi düz ördüm. Ters ilmeğime kadar örüyorum. Bakın ters ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya yine artırmamı yapıyorum ve ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar burada da kalbimizin 3. sırasını yapacağız. Buradan da dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Kalbimiz bitti. Arka yüzde ilmeklerimizi, kalp yaptığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Aradaki ilmeklerim de yine arka yüzde ters örülüyor. Sadece kalbimizin sağındaki ve solundaki birer ilmek tersimiz vardı ön yüzde. Arka yüzde o ters ilmekleri düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. Bir ilmek düz ördüm. Ön yüze ters düşüyor. 3 ilmek tersimi örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Son kez artırmalarımızı yapacağız. 27 ilmeğimiz olacak. Yeşil kalbimizi de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm.
Bir tane düz ördükten sonra ortaya hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum aşağıdan. Bir ilmek yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Şöyle. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de yine düz ördüm. Tersimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Artık son artırmamız bunlar. Orta kısımdaki ilmeklerimi düz öreceğim. 27 ilmek olana kadar artırıyoruz. Ardından 27 ilmek olarak patiğimize devam ediyoruz hanımlar. Bakın ters ilmeğimi yine ters ördüm. Bir tane düzümü ördükten sonra tam ortaya kalbimi yapacağım şimdi. Şöyle bir tane yeşil dolamamı yapıyorum. Ve burada artırma yapmayı unutmuşuz. Artırma yapmayı unutmayacağız hanımlar. Çok özür dilerim. Sonuncu artırmamızdı. 27. artırmamız oluyordu. Hemen ilk ilmeğimi açıyorum. Bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Sonuncu artırmam. Bir ilmek ters örüyorum. Kalbimin ilk ilmeğini ördükten hemen sonra yeşil ipimle buraya bir tane dolama yapıyorum. Artık dördüncü kalbimizi de burada başlattık. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Bir tane tersim var ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde hanımlar artık 27 ilmek olarak devam edeceğiz. Artırma işlemi yok hanımlar. Artırma işlemi yapmayacağız. Kalplerimize böyle devam edeceğiz. Biz bunu 27 ilmek olarak şu kadar yapacağız hanımlar. Bakın 9. kalp bitene kadar şu birinci kalbimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. kalbimiz bitene kadar yani bu en son sarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kalbimiz bitene kadar 9 kalbimiz bitene kadar 27 ilmek olarak bu şekilde patiğimizin ön bölümünü yapacağız hanımlar. Şimdi bu bölümde bakın zaten 3 kalbimizi yaptık. 4.'yü başlattık. Bu bölümde 9 kalbimiz olana kadar patiğimizin bu bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin bu bölümünü ördüm geldim. Burada 9 tane kalbim var kenarlarda. Şimdi ölçü vermek istiyorum hanımlar bu aşamada sizlere. Şöyle enini ölçtüğümüz anda 9 santim. Enimiz 9 santim. Bu bölüme kadar şöyle boydan patiğimi ölçmek istiyorum. Buraya kadar da hanımlar şöyle 10,5 santim. 10,5 santimde boyumuz olmuş. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki haroşalı kısmı yapacağız. Bu yanlardaki kalplere devam edeceğiz. Ben bu orta kısımdaki haroşaları örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşaları elde edebilirsiniz. Bu aşamada bakın hanımlar şuradaki iplerimi ben gizledim. Yeniden size şöyle göstereyim. Bakın şu bölümleri gizledim. Bu ipleri nasıl sıklayıp gizleyeceğimizi hemen şöyle kısaca anlatayım sizlere. Şu ilmek arasından girerek şöyle zincir yöntemiyle ipimin ucunu buraya sıkılıyorum ve arkadaki şu ilmek aralarından geçirerek ipimin şu kalan ucunu şöyle gizliyorum hanımlar bu şekilde. Gizleme işlemlerini de böyle yapalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şimdi devam ediyoruz. Yine kalplerimiz devam edecek hanımlar. En son sarı kalbimi yapmıştım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir tane düz ördükten sonra sıra yeşil ipimde. Yeşilimi alıyorum. Kalbimi yapacağım. Tam ortaya bir ilmek dolamamı yapıyorum. Yeşil ipim ile yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Yanındaki ters ilmeğim yine ters örülüyor. Orta kısımları haroşa yapacağız. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Ön yüzdeyim düz öreceğim. Arka yüzde de bu orta kısımları yine düz öreceğim. Haroşa düşecek. Orta kısımda böyle haroşa örgü yapacağız. Bilek bölümünde. Hemen bakın bir ters ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ördüm. Buraya da yine yeşil ipimi alıyorum. Kalbimin başlangıcını kuruyorum. Dolamamı yaptım. Hemen diğer 3. ilmeğimi de düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bu aşamada 3 tane yeşil ile dolamamızı yapacağız. Şöyle. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci yeşil ipimi ilmeğimin etrafında dolandırıyorum. Şu da üçüncü. Dolamam bitti. Yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Yine dolama yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm.
Ortadaki ilmeklerim haroşa düşsün diye bu aşamada bakın düz örüyorum. Ön yüze böylece bir diş haroşamız düşüyor. Ön yüzde düz, arka yüzde düz örünce ön yüze bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Bakın burada da kalbimizin yanında bir ilmek düzümüz var. Düz örüyoruz. Ön yüzde bunları ters örmeye devam edeceğiz. Tekrardan buradaki kalbimi yapacağım şimdi. Yeşil ipimi alıyorum. Buraya yeşil ipim ile 3 diş haroşamı oluşturuyorum. 3 ilmek dolamamı yapıyorum. Çok pardon. Kalbimizin ikinci sırası arka yüzde 3 ilmeğe yeşil ipimizle dolama yapıyoruz. 3. ilmeğimi de yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu ön bölümüne toplamda 4 diş haroşamı yaptım. Bir dişini birlikte yaptık. Şimdi burada toplamda 3 diş haroşa daha yapıp gelelim. Toplam haroşa sayımız 4 olana kadar bu şekilde örelim. Yanlardaki kalpleri de yine aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Şimdi 4 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın burada 4 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Kenardan 10 ilmeğimizi öreceğiz. Yine kalp modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sıra yeşil kalbimde kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters ördüm. Bir ilmek ördükten sonra yine alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. Şöyle ipleri alırken kontrollü bir şekilde alalım. Arkadan böyle gergin sıkarak almayalım. Modelimiz toplanmasın. Bakın bir tane yeşil dolamamı yaptım. Yanına 3. ilmeğimi de ördüm. Bir yanında bir tersimi ördüm. Bu aşamada sayalım ilmeklerimizi. 3, 6 ilmeğimiz olmuş. Bu haroşalarımıza burada 6 ilmekten sonrası haroşaydı hanımlar. Bu ilk 6 ilmeğimiz kalp olan modelimizin ilmekleriydi. Diğer ilmeklerimiz haroşaydı. 6 ilmeğimi ördüm. Şu 7. ilmeğimi yine haroşa örüyorum. 8, 9, 10. Buraya toplam 10 ilmek ördüm. Orta kısımdan hanımlar bilek bölümü için yani burası için 7 ilmeğimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şu 1. ilmeğim, şu 2, şu 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek kestim hanımlar orta kısımda. Baktığımız anda burada da 4, 8, 10. 10 ilmeğimiz kaldı. Öncelikle biz patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. Ardından da sağ kenarı yapacağız. Sağ kenardaki ilmeklerimiz böyle burada beklesin. Şimdi buradaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu 2. ilmeğim. 3, 4. Bakın burada da kenarda 4 ilmeklik haroşamız var. 4 ilmeğimi ördükten sonra yine bir tersimi ters örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra bu yandaki kalbimiz aynı şekilde devam ediyor kalp modelimiz. Model bitene kadar burada değişen bir şey yok. Bakın yeşil ile kalbimi burada da yaptım. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümde arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Yeşil ile kalbimin ikinci sırasını yapıyorum şimdi. 3 ilmeğime dolamamı yapacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Yeşilimi arka yüzde bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ters ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Burada 4 ilmek haroşam vardı. 4 haroşamı yine düz ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu. Baştaki şu bakın 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşamızı ön bölümü yaparken yapmıştık. Bunu saymayacağız. Bundan hariç. Burada bir diş haroşamız oluştu. Burada hanımlar toplamda 4 tane haroşa olması gerekiyor. 4 ilmekle 4 tane haroşa. 4 sıra. Bir tanesini yaptık. Burada 4 sıra haroşamız olana kadar patiğimizin bu kenarını örelim gelelim. Kalbimize yine aynı şekilde devam edelim. Evet hanımlar bakın burada 4 diş haroşam olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada ilmekli sayılarımızda artışlar yapacağız bu bölümde. Artırmaları da şöyle yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir öndeki ilmeğin şu ön kısmına, şu haroşalı bölüme şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi normal düz ördüm. Bakın artırmamı yaptım. İlk artırmamı yaptım. Bu kenarda 4 ilmek haroşamız vardı. Şimdi 5 ilmek haroşamız oldu. Tekrar kalbimin yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kalplerime yine devam edeceğim. Sıra yeşil kalbimde. Alttan şöyle yeşil ipimi getiriyorum. Buradaki bir ilmeğime yeşil ile yine kalbimin ilk sırasını yapıyorum. Kalp modelimiz sabit. Devam edecek model bitene kadar. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördükten sonra kalbimin
İkinci sırasını yapacağım şimdi. Yeşil ipim ile 3 ilmeğimi dolamamı yapıyorum. Birinci dolamam. İkinci dolamam. Şu da üçüncü dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Bakın yanında bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Son 5 ilmeğim haroşa, düz ördüm yine. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde normal ilmekleri haroşa olarak örüyoruz şu kenardaki. Şimdi geri döndük, artırmalara devam edeceğiz. 11 ilmeğimiz oldu şişimizde. Şimdi bir artırma daha yapacağız. 12 olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen öndeki ilmeğimin haroşa bölümüne girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Buradan bunu ördüm. Kenarda bu defa 6 tane haroşamız oldu. Bakın hanımlar. 4 haroşamız vardı. 2 kere artırdık. Toplam 6 haroşa oldu şimdi. Bir tersimi ters örüyorum. Kalbimin 3. sırası. İlk ilmeğime dolamamı yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir diğer ilmeğimi de yine dolamamı yapıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyim. Kalbimiz bitti. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Arka yüzde kalbimin 3 ilmeğini ters örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Bakın bunu düz ördüm. Alt haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmaya yine devam edeceğiz. 14 olana kadar artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen öndeki ilmeğimin önüne girerek bir ilmek çıkartıp örüyorum. Bu defa bu kenarda 7 ilmek haroşamız oldu. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra alttan sarı ipimi getirerek kalbimi yapıyorum hanımlar. Yine bakın kalbimi yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek daha düz ördüm. Ters ilmeğim ters örülüyor. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sonrasında yine sarı ipim ile 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü. Sarımı arka yüzde bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Kenardaki 7 haroşamı düz olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyi sonuncu kez artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Sonuncu kez. Bu artırmayla birlikte 14 ilmeğimiz olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önden artırmamı yapıyorum yine. Bu aşamada artık bu kenarda 8 ilmek haroşamız oluyor. Bu şekilde bakın 8 haroşamı ördüm. Bir tersimi ters örüyorum. Kalbimin sonuncu sırası. Artık artırma yapmıyoruz hanımlar. Bu kenarımızı 14 ilmek olarak örüyoruz. Yine bir sıradaki ilmeğe daha sarı ipimle dolamamı yaptım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ters örüyorum. Sonuncu ilmeğim düz örülüyor. Burada hanımlar sayalım. 4, 8, 12, 13, 14 ilmeğimiz oldu. Artık burayı 14 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. Kenardaki 8 haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Kalplerimize yine aynı şekilde devam edeceğiz. Hanımlar ben bu patiğimin kenarına şu ilk baştaki 4 tane haroşayı saymıyoruz. Diğer haroşaları sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş haroşam olmuş. Bu kenara ben toplamda 14 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Şimdi 14 diş haroşamı yapayım hanım. Yapalım. Gelelim hanımlar haroşalarımızı. Sonra sizlere tekrardan patiğimizin açık haliyle mezura ile ölçüsünü vereceğim. Şimdi sol kenarımızı öncelikle tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını tamamladım. Buraya ilk baştaki 4 haroşa hariç 14 sıra haroşamı yaptım. Bu aşamada hemen ölçümü size şöyle vermek istiyorum. Bakın patiğimi böyle gerdirmeden, sündürmeden olduğu gibi. Bu şekilde hemen ölçüsünü de vereyim. 20 santim olmuş hanımlar patiğimiz. Bu aşamaya kadar 20 santim olmuş. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Bu sol tarafı tamamladık çünkü ilmeklerimizi keseceğiz. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Daha sonrasında bu kesim yaptığımız yerlerden topuk bölümünü yaparken ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz. Buradaki kalp yaptığım yeşil ve sarı ipimi de arkaya kestim. Size gösterdiğim gibi yine iplerin uçlarını arkaya doğru gizledim. Şöyle son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesiyorum ve buraya şöyle bir tane bir zincir çekiyorum. Bu ucuna ip bağlayacak kadar bir ip bırakıp şöyle kesiyorum hanımlar ipimi. Evet, sol kenarı tamamladık. Bakın iplerimi de buraya gizledim. Uçlarını bağladım.
Şimdi birlikte sağ kenarımızı yapacağız. Arka yüzden başlayarak krem ipimi bu defa sağ kenara ekleyeceğim. Sol kenara nasıl yaptıysak sağ kenara da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Birinci ilmeğimi ördüm. Şu aradan ipimin ucunu arkaya doğru getiriyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra burada da patiğimiz açılmasın diye 2 tane düğüm atacağım. Sıkı bir düğüm atıyorum buraya. Şimdi bu kenarımızda 4 ilmek haroşamız vardı. Yine şu 3. şu 4. haroşamız. Bakın. Yine diğer tarafta olduğu gibi 4 ilmek haroşamı düz ördüm. Kalbimin yanında 1 ilmek düzüm var. Bunu da yine düz örüyorum. Kalbimin bakın ilk sırasını yapmıştım. Şimdi arka yüzde ikinci sırasını yeşil ipimle yapacağım. 3 ilmeğime dolamamı yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ters örüyorum. Bu da 3. ilmeğim. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Yanında 1 ilmek düzüm var. Düz ördüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle baktığımızda hanımlar burada da 4 ilmekle ilk baştaki 4 haroşamız hariç 1 tane haroşamız oldu. Burada hanımlar toplamda 1 haroşamız var. Toplam 4 diş haroşamız olana kadar burayı örelim gelelim. Evet hanımlar, burada şöyle 4 diş haroşam olana kadar ördüm. Yine sol kenarda olduğu gibi burada da artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı yine bu haroşalı bölümde yapacağız hanımlar. İlk olarak kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir tersim var, ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Kalplerime yine devam edeceğim. Alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. Kalbimi yapıyorum yine. Kalbimin ilk sırası. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yanında bir tersim var, ters ördüm. Son 1 ilmek kalana kadar örüyorum hanımlar. Bakın son 1 ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin önündeki şu haroşalı bölüme giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa kenarda 5 ilmek haroşamız oldu. Hemen kalbimin yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Kalbimin 2. sırasını yapacağım hanımlar. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmeğe yeşil ipim ile dolamamı yapacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. Yeşilimi arkada şöyle bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle ters ördüm. Yanında 1 ilmek düzüm var. Ve kenar ilmeğimi arka yüzdeyim, ters örüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine artırmaya devam edeceğiz. Son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek ters ördüm. Kalbimin 3. sırası. Buraya bir tane yeşilim ile dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bu 3. ilmeğime de dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi son 1 ilmeğim kalana kadar örüyorum. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmaları bu şekilde yapıyoruz. Sol kenarda yaptığımız işlemin aynısını sağ kenarda da yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde artırma yok. Sadece ön yüzde gösterdiğim gibi artırmaları yapacağız. Bu aşamada 14 ilmek olana kadar yine artıracağız hanımlar. 14 ilmek artırma yaptıktan sonra artık 14 ilmek üzerinden sağ kenarımızı öreceğiz. Sol kenarda olduğu gibi burada da ilk 4 diş haroşamız hariç şuradaki haroşaları sayacak olursak yine 14 diş haroşamızı öreceğiz. Sol kenarda olduğu gibi. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını da sol kenarı yaptığımız gibi örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu sağ kenarında yine ördüm geldim, 14 sıra haroşamı yaptım. Bu aşamada 14 sıra haroşamı yapınca ön yüzde ilmeklerimi tekrardan ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağız. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. Kesimden sonra ipimizin ucu bu bilek bölümünde değil de bu kalpli tarafta kalmalı çünkü. Yine diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Yine gevşek bir kesim yapıyoruz. Çünkü patiğimizin topuğunu yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu renkli sarı ve yeşil ipimi de kestim. Yine arka yüze gizledim. Renkli iplerle şimdilik işimiz kalmadı. Sonuncu ilmeğimi de kestim. En son buraya şöyle 2 tane tığ yardımıyla sıkı bir zincir çekip ipimin ucunu kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik hanımlar. Hatta şu ipimizin ucunu da gizleyelim. Eklediğimiz ipimizin ucu buradaydı.
şöyle ilmek aralarından geçirerek, patiğimizin içinde ipuçları görününce çirkin bir görüntü oluyor hanımlar. Evet. Şimdi patiğimizin şu yanlarından itibaren ilmekler takarak tabanını yapacağız hanımlar. Bu bölümde videonun başında da demiştim. Ben şöyle kısa şişler kullandım. Misinalı şiş de kullanılabilir. Bu aşamada hemen krem ipimi hemen şurada ipime bağlıyorum. Bu sol kenardan kestiğim ipimin ucuna bağlıyorum. Şöyle sıkı bir düğüm attım. Buralardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Şöyle ki bakın kenar ilmek yerlerine girerek, çok pardon. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde patiğimizin yan kenarları için bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şöyle 4 ilmeğimiz oldu. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine yine girdim, ilmeğimi çıkarttım. İlmeğin iki kanadına birden girelim hanımlar. Kenarlarımız daha sağlam olur. Bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Hanımlar şimdi patiğimizin şu burun kısmına kadar, başladığımız yere kadar ben bu bölümden, yani tam olarak şu bölümü yapıyoruz, 38 tane ilmek çıkarttım. Burun kısmına kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, bakın burun kısmına kadar buradan toplam 38 ilmek çıkarttım. Patiğimizin burnuna 13 ilmek başlamıştık. 13 ilmek başladığımız yerden yine 13 ilmek çıkaracağız. Bakın ilk başlangıç yerimiz burası. Burasında hanımlar bir düğüm attığımız için başlangıç yerinde biraz sıkı. Araya girerek buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu aşamada hanımlar 13 ilmek başladığımız yerden bu şekilde 13 ilmek çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin yine iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve şurada son kenar ilmek yerine şuraya da girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 13. 13 ilmek burun kısmından çıkarttık. Sonra bir diğer şişmede diğer kenardan ilmek çıkaracağım. Bu karşı kenardan kaç tane çıkarttıysak buradan da aynı şekilde aynı sayıda ilmek çıkaracağız. Bakın yine kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Bakın V şeklinde yerleri belli. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Karşı taraftan 38 ilmek çıkartmıştık. Yine bu kenardan da 38 tane ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar. İlmek sayıları kenarlarda eşit olarak çıkıyor. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, 38 ilmeğimi yine bu kenarımızdan da çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada haroşa örgü öreceğiz hanımlar. Haroşalarımızı öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olması için düz olarak örüyorum. Bu şekilde. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Hanımlar, bu işleme ilk şişimizi öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 13 ilmeğimizi, sonra diğer taraftaki 38 ilmeğimizi bu uca kadar haroşa olacak şekilde örelim gelelim. İlmeklerimizi bu uca kadar haroşa olacak şekilde ördüm geldim hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz hanımlar yine. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşayı elde edebiliriz bu şekilde. Ve diğer uca kadar yine ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Tekrar döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi bir daha tekrarlayacağız. 3, bir daha tekrarlayacağız. 4. Bu bölüme hanımlar toplamda bakın bir diş haroşamız şu anda görünüyor. Bu bölümde toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi hep birlikte bu kenarımızda 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonra birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, bu kenarımızda 4 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeki 38 ilmeğimi yine haroşa, yani düz olarak örmemiz lazım. Bu şekilde. Şimdi burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi buraya kadar örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm hanımlar. Burun kısmına geldim. Burada 13 ilmeğimiz vardı. Yine buradaki ilmeklerimi de öreceğim. Taban kısmında haroşa örgüye devam edeceğiz. Haroşa olacak tabanımız.
Şu 13. ilmeğimi de ördüm. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabanda 14 ilmek oldu. 14 ilmeğimizi öreceğiz şimdi. Şu 14. ilmeğim, ardından yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. 15 oldu. Tabanda 15 ilmeğimiz var ve artık patiğimizin bu taban kısmı 15 ilmek üzerinden yapılacak. Kesimlerimize başlayacağız. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 15.'yi örerken kesimimi yapacağım. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu 15. ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Bu şekilde 15 ilmek olarak patiğimizin tabanı yapılacak. Şu 13, şu 14. ilmeğim, 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. 15. ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yani 15. ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine dönüyoruz. İpimiz yine karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın tabanımızda son bir ilmeğimiz kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Tekrardan geri döneceğiz. İpimiz karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve 14 ilmek örüyoruz. 15. de kesimimizi yapıyoruz. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Tabanımız 15 ilmek olarak bu şekilde yapılacak. Şimdi sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını yanlardaki ilmeklerin bitene kadar ördüm geldim. Şimdi sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek üzerinden bu arka bölümü yapacağız. Bu aşamada hanımlar yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz yine. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın 14 ilmeğimiz kaldı. Kesim yaptık. Bu aşamada kenar ilmek yerlerimizde bakın bu arka bölümde. V şeklinde. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü bu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi yine birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken dönüyoruz ve ön yüzde çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tekrardan diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve bir sonraki sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Yine dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Geri döndüm, ön yüzdeyim ve buradaki kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu işleme bakın buraya ve buraya kadar, bu kenardaki son kenar ilmek yerlerine kadar, bu bilek bölümüne kadar devam edeceğiz. 15 ilmek üzerinden patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin bu arka bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi kesim yapacağız. İlmeklerimizi yine
İkişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Bu şekilde yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çünkü ayak gireceği için bu bölümden, bilek bölümü olduğu için buralar biraz esnek olsun, ayağımız rahat girsin. Bu şekilde son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesiyorum. Bu aşamada hanımlar hemen tığ yardımı ile şöyle tığımı aldım. Dibine doğru batarak burayı bir düzlüyorum. Tümsek bir görüntü oluşmasın diye sık iğne yaparak düzledim. Bir tane zincir çekip krem ipimi kesiyorum. Patiğimizin normalde bu örgü bölümünü bitirdik. Sadece bir kenar oyamız kaldı. Hemen bu ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle bir de hanımlar şöyle modelim üzerinde göstereyim. Patiğimizin şöyle kenar oyası yaptım. 2 sıradan oluşan. İlk sırasını yeşil ile yapacağız. İkinci sırasını da sarı ipimizle yapacağız. Öncelikle yeşil ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Bu kesim yaptığımız yerden itibaren şöyle ekleyerek, bakın şuradan şöyle girerek bitirdiğimiz yerden hemen şurası, ipimi önce ilmeğimi buraya sabitliyorum. İlk sıramızda hanımlar sık iğne yöntemi uyguluyoruz. Bakın tığımda ilmeğim gevşek duruyor. Gevşek bir sık iğne yapıyoruz. Çok sıkmayalım. Hani patik boğazında bu esneklik payı kaybolmasın diye. Hemen bir öndeki ilmeğe batıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Kenar oyamızın ilk sırası böyle olacak. Patiğimizin çevresini bakın ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar sık iğne yöntemi ile yapalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son buraya bir tane zincir çekip yeşil ipimi keseceğim. Hemen yeşil ipimin ucunu hanımlar şu ilmek arasından geçirerek buraya bir gizleyeceğim. İpuçları görünmesin, patiğimizin ön yüzüne çıkmasın diye. Kenar oyamızın ilk sırasını yaptık. Şimdi sarı ipim ile ikinci sıramızı yapacağız. Yine burada sarı ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Bu defa da ters sık iğne yapacağız. En son bitirdiğimiz yerden şöyle ilmeğimi sabitledim buraya. Geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine girdim. İlmek çıkarttım buradan bir. Ve tığımdaki ilmekleri topladım. Böyle geri geri giderek ters sık iğne yöntemi uyguluyoruz. İlk sırada normal düz sık iğne yapmıştık. İkinci sırada da böyle geri geri ters sık iğne yöntemini yapıyoruz hanımlar kenar oyamızda. Bu şekilde bir geriye batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde ikinci sıramız oluyor. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar yapalım ve gelelim. Evet sevgili hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım geldim. En son buraya da bir tane zincir çekiyorum ve sarı ipimi de kestim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. İpimize ana renk kremi bir tane yetiyor da baya da artıyor hanımlar. Genelde ip soranlar için söylüyorum. 100 gramlık ip, 240 metrelik bir ip. Şöyle gizledim ipimin ucunu da. Patiğimiz bu şekilde. Hanımlar haroş örgü olduğu için bakın gayet de esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim. Çok şık, çok zarif bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız modeli. Evet, güzelce ayağımızı da giydirdim. Bakın patiğimiz bu şekilde hanımlar. Kenarları dolamalı, kalplerimiz falan çok tatlı, çok zarif durdu. Patiğe çok yakıştı. Bu şekilde patiğimiz. Tavanımızı yine göstermek istiyorum. Patiğimizin topuk kısmı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.